Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Galaxy S24'te geçirdiğim 6 aylık deneyimlerimden bahsedeceğim ve gerçekten alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Bendeki S24 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor. Şu anda 34.000 TL'ye rahatlıkla alabiliyoruz. 256 GB'lık modeli de 36.500 TL. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Telefonu elinize aldığınız zaman çok net şekilde premium bir cihazla karşılaştığınızı rahatlıkla hissediyorsunuz. 7.6 mm kalınlık ve 167 gramlık ağırlığıyla tek elle uzun süreler kullansak da elimizi yoran bir cihaz değil. Bu noktada kompakt amiral gemisi olmasının avantajını kesinlikle hissediyoruz. Kameralarda S23'e oranla biraz daha büyümüş ve özellikle bu menekşe rengi S24'de daha farklı bir hava katmış. Koyu değil, açık da değil, tam kıvamında diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum ve arka kapağın parmak izi göstermeyen mat bir yapıyla geldiğini söyleyeyim. Bu da güzel detaylardan. Ekran tarafında da çerçeveler daha ince, haliyle ekran kasa oranında iyileşmiş durumda. 6.2 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. Yani ekranı kullanırken kullandığımız uygulamaya, yaptığımız işe göre ekran tazeleme hızını otomatik olarak ayarlıyor. Bu da pil tasarrufu açısından önemli bir katkı. HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı gibi üst seviye teknolojileri bu ekranda görebiliyoruz. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı, görüş açıları gerçekten muazzam seviyede. Telefonda video izlerken, içerik tüketirken gerçekten oldukça keyifli ve kompakt bir ekranla birlikteyiz. Ekranın her köşesine erişebildiğimiz ve kalite olarak da bu fiyat bandının tartışmasız en iyisi diyebilirim. Tepkisellik, dokunma hassasiyeti de bir o kadar üst seviyede. Parlaklık olarak da 1750 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Güneşli havalarda bu kadar ışığın altında bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Ekran gayet canlı ve net bir şekilde gözüküyor. Yani ekran yönünde gerçekten eleştirebileceğim en ufak bir nokta yok. Ve S24'ün en çok merak edilen ve herkesin kafasındaki soru işareti işlemcisi. S24 Ultra'da 8 Gen 3 varken S24'te Samsung'la AMD'nin ortak üretimi Exynos 2400'ü görüyoruz. Bu video deneyim üzerine olduğu için teknik detaylara girmeyeceğim. S23 ile performans anlamında oyun tarafında veya günlük kullanımda bir fark var mı derseniz açıkçası son kullanıcı gözünden hissedilebilecek çok bir fark yok. Çünkü zaten 8 Gen 2'de oldukça performanslı ve iyi bir işlemci. Exynos 2400'de 8 Gen 2'nin %10 civarı daha geliştirilmiş bir hali diyebilirim. Ama 8 Gen 2'den ortalama 3-4 derece daha fazla ısınıyor. PUBG'de en yüksek ayarlar 60 FPS'i rahatlıkla alıyoruz. Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunda da en yüksek grafikleri alırsak 40-50 FPS bandında bir deneyim veriyor. Bir saatin üstünde aralıksız şekilde oyun oynadığımızda ısınmayı özellikle kameranın alt kısmında, yani yonga setinin olduğu tarafta ısınmayı hissediyoruz. Ama bu ısınmanın oyun oynarken bize bir dezavantajı yok. Elimizi yakacak, telefonu kullanamayacağımız derecede bir ısınmayla karşılaşmıyoruz. Evet, S24 Ultra'ya da S24 Plus'a göre de daha fazla ısınıyor. Genel bir kullanıcıysanız, oyunla, yüksek performansla çok bir işiniz yoksa ısınma size hiçbir problem yaşatmayacaktır. Yani 8 Gen 2'yi deneyimlemiş ve Exynos 2400'ü de kullanan birisi olarak S24'de S23'ten geçtiğim için bir pişmanlık yaşamadım. Genel anlamda donanım gayet güçlü ve stabil bir şekilde çalışıyor. Kamera tarafında ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 10 megapiksel telefoto kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesinde S23 ile kıyasladığımda ışığı doğru bir şekilde aldığımız zaman gayet kaliteli, detaylarda kaybın olmadığı net kareler yakalayabiliyoruz. Ultra geniş açıda daha derli toplu bir hale getirilmiş. Nesnelerde bozulmalar yok. Zoom tarafında S23 ile hemen hemen aynı. Düşük ışık ve yoğun ışıkta, yani ters senaryolarda renklerdeki doğruluk ve canlılığın gerçekçilik tarafına kayması S23'e oranla bir adım daha öne çıkartıyor. Videolarda da 4K 60 FPS OIS ile gayet başarılı videolar çekebiliyoruz. Hareketli çekimlerde de titreşimleri neredeyse hiç hissettirmiyor. Fotoğraflarda halen genel renk dengesi biraz fazla canlı.
ekranlı. Fakat iPhone 15 dışında diğer rakipleriyle kıyasladığımda S24 fiyatının zirvesinde. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Yine kutudan herhangi bir adaptör çıkmıyor. Batarya performansı olarak kağıt üstünde S23 ile çok bir farkı yok gibi gözükse de yoğun bir kullanımda S23 benim bir günümü çıkarmıyorken S24 ile ortalama 7 saatlik ekran süresi alabiliyorum. Oyun odaklı kullanımlarda bu süreler S23 ile hemen hemen aynı. Gündelik işlerde S24'ün bataryası ekran süresi olarak 1 saat daha fazla. Bunu da kullanıma vurduğumuzda yaklaşık 2 saatlik ekstra bir kullanım demek. Yani bataryada benden tam notu aldı. Yazılımda da Android 14 ve One UI 6.1'i görüyoruz. Arayüz deneyimi, uygulama açılışları uygulamalar arasında geçerken şu ana kadar en ufak bir donma, takılma, kasma problemiyle kesinlikle karşılaşmadım. Zaten One UI'ın hem kullanım kolaylığı hem de tepkiselliği gerçekten iyi seviyede ve S24'ün öne çıkaran, rakiplerinde olmayan en önemli noktası güncelleme desteği. Burada 7 yıl güncelleme alacak bir telefondan bahsediyorum. Yani Android 21'e kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Tabi ilerleyen zamanlarda güncellemeler telefona nasıl etki edecek? Bunlar da önemli. Ama ne olursa olsun güncelleme desteği cihazın ömrünü artıran en önemli detaylardan. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğine sahip. Ses kalitesi oldukça doyurucuyken ses yüksekliğinin ben biraz daha yukarıda olmasını beklerdim. Yine de bir şeyler izlerken veya oyun oynarken verdiği deneyim kesinlikle yeterli. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği ile beraber geliyor. Parmak izi okuyucunun ekran altında olmasına rağmen piyasadaki en stabil çalışan sensörlerden biri. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi S24 deneyimini bir özetlemem gerekirse açıkçası ben kompakt telefonları gerçekten seviyorum. Yani hem S24 hem iPhone 15 Pro hem de Xiaomi 14 gibi 6.1 inç, 6.2 inçlik telefonlar hem deneyim hem de kullanım kolaylığı yönünde bence en mantıklı cihazlar ve 6 aydır da ana hattım Galaxy S24'te. Yani 6 aydır aralıksız olarak ana telefonum Galaxy S24. Haliyle telefonu da çok yoğun bir şekilde kullandığımı söyleyeyim. Gün içinde ortalama 5-6 saat ekran süresiyle benim bir günümü rahatlıkla çıkartıyor. Ki ben her ne kadar çok fazla oyun oynamasam da kameranın özellikle video kısmını çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Ve videoları da sürekli 4K 60 FPS çektiğimi söyleyeyim. Yani Genshin Impact'te en yüksek ayarlar 90 FPS'te oynamak kadar zorlayan bir olay. Ki tamamen sosyal medya, yani gündelik odaklı bir kullanımda da ortalama 6,5 saat ekran süresi alabiliyorum. Batarya performansı özellikle de kompakt bir cihaz olduğunu düşündüğümde beni gayet memnun etti. Performans olarak da artık Exynos işlemciler eski Exynos'lar değil. Yani burada ön yargıları bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü 8 Gen 2, 8 Gen 3 ve Exynos 2400'ü de kullanmış bir teknoloji editörü olarak Exynos 2400'ün 8 Gen 2 ve 8 Gen 3'ten günlük kullanım ve genel deneyimde kesinlikle geride kalmıyor. Şu anda tüm oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS stabil bir deneyim alabiliyoruz. Telefonu zorlasak da kasma donma sorunlarıyla hiçbir şekilde karşılaşmadığımı söyleyeyim. 8 GB RAM de bu sistem için gayet yeterli. Arka planda 7-8 uygulama aynı anda açık olsa bile bir yavaşlama, donma problemi yaşatmıyor. Yani Exynos 2400 gerçekten başarılı bir işlemci. Fakat tek eksisi ısınma problemi. Eğer 1 saat 2 saat aralıksız bir şekilde uzun süreler oyun oynarsak S24 net şekilde ısınıyor. Fakat burada ısınmaya bağlı bir performans kaybı yaşamadığımızı da söyleyeyim. Ama oyun odaklı kullanımlarda ekran süreleri 4-5 saatlere kadar düşüyor. O yüzden eğer bir oyuncuysanız, oyun odaklı bir telefon istiyorsak S23 Ultra veya Xiaomi 13T Pro'ya bakmak çok daha mantıklı. Fakat benim S24'te en memnun kaldığım nokta kesinlikle kameralar. Açıkçası özellikle de kamera konusunda bu fiyat bandında S24'ün herhangi bir rakibi olduğunu da kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü hem fotoğraf hem de video konusunda S23'ten de bariz bir şekilde üstün. Ki S23'e oranla da en büyük fark kesinlikle kameralarda. Kağıt üstünde çok bir fark yok gibi gözükse de özellikle stabilizasyon baya geliştirilmiş. Bu telefonu alıp içerik üretimi için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve incelemelerde hiç konuşulmayan kısım kasa kalitesi. Özellikle S23'e oranla çok daha dayanıklı ve premium bir yapıyla karşılaşıyoruz. Elinize aldığınızda aradaki kalite farkını net şekilde hissettiriyor. Yani artık S24 tam olarak premium bir telefon. Açıkçası şimdi son bir toparlamam gerekirse
ekran, kamera, performans ve malzeme kalitesi bu 4 noktada 30.000 bandında alınabilecek en iyi telefon. S24'ün en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsiniz. Fakat S24 alacaksanız bence 128 GB yerine kesinlikle 256 GB'lık modeli alın. Çünkü aldıktan sonra herhangi bir yükseltme yapamayacağımız için 256 GB'lık model uzun vadeli kullanacaksanız çok mantıklı. Ve son olarak da fiyatına oranla bir not verecek olursam benden 8.5'u aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? S24 bu fiyata alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.